Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyelim ve dolar kurundaki teknik seviyeleri bulmaya çalışalım. Altına bakalım, gram altına bakalım, gümüş, ons altın ve ons gümüş değerlendirmelerimizi yine bu video içerisinde sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Dolar Türk Lirası ile başladığımız zaman dolar Türk Lirası'nda özellikle 18 lira 80 kuruşun önemine sizlerle birlikte değinmiştik ve gerçekten 18 lira 80 kuruş civarı dolar kurunda çok önemliydi. Ve haftayı da gene dolar Türk Lirası tarafında 18 lira 80 kuruş civarında kapatmayı başaran bir dolar Türk Lirası izledik. 18 lira 80 kuruşun önemi önceki videolarımızda da değindiğimiz gibi arkadaşlar burada dolar kurunda yeni bir kanalın açıldığı ve bu yeni kanal aralığında 19 lira 50 kuruş civarından geçen bir Türk lirası olarak sizlerle tanımlamıştık. Bu kanalımızı bugün itibariyle baktığımız zaman 19 lira 10 kuruş civarına kadar iğnelenmelerin yaşandığı hareketler şeklinde de takip ediyoruz. Peki önümüzdeki günlerde dolar kurunda neler olabilir? Hangi seviyelere kadar yükselişler meydana gelebilir? Bunu da hep birlikte videomuz içerisinde göreceğiz. Şimdi dolar Türk lirasına geçmeden önce dolarla bağlantılı olaraktan arkadaşlar sizlerle birlikte bir dolar endeksi tarafına bakmak istiyorum. Çünkü dolar endeksinin hareketleri biliyorsunuz dolar Türk lirasında etkili olacak seviyeleri bizlere verecektir. O yüzden dolar endeksi tarafına baktığımız zaman da dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerinde bakın tam şu seviyeden geçen kanalın üst bandına doğru devam etmesi beklentim dahilinde. Buradaki seviyemiz bizler için 106 puan civarından geçen hareket. Bunu kanal hareketleri olarak izlediğimiz zaman ise arkadaşlar buradaki kanal hareketlerinin 109 puan seviyesine kadar devam edebileceği de unutulmamalı. Yani güçlü bir dolar endeksi hala bizlerin karşısında. Bu trend bazında bir yol izliyor gördüğünüz gibi ve bu yolun gideceği seviyede 109 puan civarına doğru dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketi devam ettirecektir. Özellikle Fed'in yapmış olduğu açıklamalar enflasyonu düşürebilmek için yapmış olduğu faiz artışları ile ilgili hareketlerin devam edeceğini belirtmesinin ardından da dolar endeksi düşeni kırdı. Bakın burada grafik üzerinde de net bir şekilde görüyorsunuz. Düşen trend yukarı yönlü kırılmış durumda arkadaşlar. O yüzden dolar endeksi hala da güçlü seyrini sürdüreceğe benziyor. Bütün bunların neticesinde dolar Türk lirasına tekrardan dönecek olursak dolar Türk lirasında risklerin arttığı, bütün bu risklerin ve politik siyasi gelişmelerin ardından da sevgili dostlarım dolar endeksinin de güç kazanmasıyla birlikte bizler yaşamış olduğumuz 6 Şubat tarihli bir Kahramanmaraş büyük depremi var ve bu yıkıcı depremin etkilerinin maliyet boyutunun da oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da hala da yukarı yönlü trend yönündeki beklentilerimiz sabit. Haftaya da baktığımız zaman 18 lira 80 kuruş üzerinde kapatan bir dolar kuru ilk etapta 19 lira 50 kuruşlar civarını zorlayacaktır diye düşünüyorum. 19 lira 50 kuruş gerçekten önemli bir seviye olacak. Haftalık kapanışlar nezdinde de gene 18.80'in altına Merkez Bankası her ne kadar da bakın şuradaki mum hareketleriyle birlikte müdahil olduğunu gösterse de 18 lira 80 kuruş altına dolar Türk lirasını çekmeyi başaramadı. Zaten çekse de kalıcı olamıyor arkadaşlar. Bu seviyelerden maalesef ki tekrardan alıcılar toplamaya başlayan bir dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Bir önceki videomuzda önceki videomuz diyeyim yapmış olduğumuz dolar Türk lirası ile ilgili bir Elliott çalışmamız vardı. Bu Elliott çalışmasını da mutlaka izleyin. Orada dediğimiz gibi 18 lira 40 kuruş bizim için çok önemli. 18 lira 40 kuruş seviyesi altına inilmedikçe buradaki uzatma 5. dalga uzatması hala da Elliott'a göre devam edecek dolar Türk lirasında ve kademeli bir şekilde 19 lira 50 üzerindeki hareketleri daha agresif bir şekilde sert yukarı yönlü hareketleri de tetikleyebileceği yatırımcı arkadaşlarımız tarafından unutulmamalı. Kısadaki beklentimiz 19.50. Her ne kadar da Merkez Bankası burayı kademeli bir şekilde değerlendirmek istiyorsa buranın aşımıyla birlikte ilerleyen
günler içerisinde 22 TL'ler civarına doğru bir dolar kuru tekrardan sizlerle birlikte izleyebiliriz. Şubat ayı cari biliyorsunuz arkadaşlar, açıklandı, cari açık oranı açıklandı. Oldukça yüksek miktarlarda gelen bir cari açık, sadece Şubat ayı itibariyle 12 milyar dolar civarında bir cari açık verdik. Cari açığı hepiniz biliyorsunuz, ülkenin gideriyle geliri arasındaki fark. Yani bizim giderimiz fazla, gelirimiz az ve bundaki fark da 12 milyar dolar civarlarını buluyor. Bu da önümüzdeki seçim süreci içerisinde dışarıdan ne kadar para bulabileceğimiz çok önemli. Bulacağımız para miktarı çok önemli. İyi bir para bulamadığımız takdirde de arkadaşlar, maalesef ki buradaki dolar kurundaki tekrardan bir yukarı yönlü şok hareketleri yaşama olasılığımız da oldukça yüksek olacak. O anlamda da baktığımız zaman dolar kurunda hala da yukarı yönlü hareketler maalesef ki bizlerin takibinde olacak. Altın tarafına baktığımız zaman altında sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir seviye var. Burada bizler için önemli olan, bakın, ons altında şuradaki seviye. Biz bu seviyeyi takipte kalıyoruz. Bizler için bu seviye neresiydi arkadaşlar? Özellikle 1790 dolar seviyesi ons altın takip eden arkadaşlarımız için 1790 ve 1800 dolar aralığıydı. Ve buraya bir noktasal temas gerçekleşip buradan hareket yukarıya doğru döndü. Şimdi buranın önemli olmasındaki sebep, bu hareketin yukarı yönlü devam etmesi bizi ilk etapta 1932 dolarla, şuradaki 1932 dolarla 1958 dolar civarından geçen bant aralığına tekrardan taşıyacak, hareketi başlatacak. Asıl burada büyük bomba şurada çizdiğimiz bir hareket ve formasyon. Bakın, bu formasyonu takip ediyorduk sizlerle birlikte ve bu formasyonun 1932 ve 1958 şuradan geçen kuvvetli direnci yukarı yönlü kırması, işte asıl agresif hareketi başlatacak olan seviye buradan geçiyor. Aşağıda 1600 dolarlardan başlayan bu seviye yukarılarda takribi olarak 350 dolarlık bir yükseliş marjı altının ons tarafına yaşatabilir. Bu da kabaca 2200-2300 dolarlar seviyesine doğru büyük çanan ana hedef bölgesi var. Bu da gene grafikte, teknik analizde takip ettiğimiz önemli seviyeler içinden geçiyor sevgili dostlarım. Gram altın tarafını hemen değerlendirecek olursak, gram altında da beklediğimiz önemli seviyelerimiz vardı. Ve bu önemli seviyelerin yukarı yönlü kırılmasıyla burada da gene küçük düşen trend yukarı yönlü dönmüş durumda. 1080 TL ve 1100 TL aralığı bizim için önemliydi ve alım olarak değerlendirilebilecek bir alan olduğunu söylemiştik. Ve dediğimiz gibi 1080 seviyesine doğru burada aşağı yönlü hareketleri gram altın tarafında takip ettik. Ve buradan yukarı yönlü tekrardan bir dönüş yaşayan gram altını sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi gram altında 1080 önemli bir seviye. Bu 1080 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı önemli olacak. Ve 1080 bandının yukarı yönlü kırılacak olan direnç seviyesi de bakın tam şuradan geçiyor. Bizim burada takip ettiğimiz seviye hangisiydi? 1117 TL. Bakın şu 1117 TL gerçekten önemli bir seviye. Haftalık kapanış nezdinde baktığımız zaman da 1117 TL'nin üzerinde kapatan bir gram altın sizlerle birlikte gördük. Şimdi 1120 ve üzerindeki her kalış, 1117 TL direncinin üzerinde her kalış kısada şuradaki alanı bizlere fiyatlatacak. Buradaki alan da bizler için takip ettiğimiz neresiydi arkadaşlar? İlk etapta 1145 TL civarından geçen bölge. Onun üzerinde de 1158 TL civarından geçen alan burada gram altın tarafında ve gram altını takip eden sevgili dostlarımız için önemli seviyeler şeklinde duruyor. Bu 1158 ve 1145 aralığını geçmemiz ve kalıcı olmamız durumundaysa arkadaşlar 2107 TL civarına doğru bu gram altındaki yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte tekrardan takipte kalacağız. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda hareketler aynı altının onsunda olduğu gibi
yukarı yönlü dönmüş durumda. Burada da çizmiş olduğumuz destek bölgemiz vardı. Bu destek bölgesi iyi çalıştı. Gümüşün onsunda da altının onsuna nazaran daha sert hareketler, daha aşağı yönlü görülse de buradaki oluşum da gene bizler tarafından takip edilecek önemli seviyeler arasında. Bu hareketleri takip ederken altının onsuna nazaran gümüşün ons tarafına da baktığımız zaman buradan bir dönüş yakalamış durumdayız. Buradaki hareketin 24 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda devam etme ihtimali oldukça yüksek ve bu 24 dolarlar seviyesinin yukarı yönlü aşılmasını başarabilir isek işte orada 27 dolar 60 sent civarına gidecek şuradaki formasyonun fiyatlamasını gümüşün ons tarafında tekrardan sizlerle birlikte yaşayacağız. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüş tarafında özellikle arkadaşlar 12 lira 70 kuruş civarından geçen alan bizler için önemli bir alandı ve 12 lira 70 kuruş desteği güzel çalıştı. Burada şimdi direnç olarak bizlerin takip edeceği 13 lira 40 kuruş direnci mevcut. Gümüşün gramında da gene 12.70-13.40 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını bekliyoruz. Önümüzde 22 Mart'ta yapılacak FED toplantıları var. Bu FED toplantılarında çıkacak kararlar altın ve gümüş için önemli oluyor biliyorsunuz. Faizle ilgili atılacak adımlar çok önemli olacak. Fakat bu seviyelerde gerçekten ucuz bir gümüş ve altın dünya genelindeki enflasyon oranlarına, artışlarına baktığımız zaman altın ve gümüşün çok geride kaldığı da görülmekte ve bu fiyatlanmasını mutlaka altın ve gümüş tarafı yapmak isteyip kendini reel piyasa seviyesine atmak isteyecektir. O yüzden bu türden ucuz kalmış ürünlerin takip edilmesi iyi diye düşünmekteyim arkadaşlar. Yani 12.70 üzerinde kalındıkça bizlerin İlk etapta 13.40 direncine doğru gümüşün gramında da yukarı yönlü hareketleri beklentimiz dahilinde. Asıl buradaki kısa vadeli hedefimiz de 16 lira 40 kuruş civarına doğru gümüşün gramında yukarı yönlü hareketleri devam ettirmesi yönünde olacak. Evet, bu hafta da sizlerle birlikte dolar altını, gümüşü, gram altını, gram gümüşü inceledik. Kanalımıza bir beğeni atarsanız aklınızda kalan soruları da yorum şeklinde videonun altına yazarsanız onları da bir sonraki videoda cevaplamaya çalışıyorum sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.